Merhaba arkadaşlar. Ben şu anda çocuk elbisesi dikiyorum ve bu çocuk elbisesinde cep kısmında rokoko çiçeklerden bir süsleme yapmak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum yapılışını. Öncelikle ben şu şekilde başladım, gördüğünüz gibi. Elimde olan renkleri kullandım. Yine pembeyi kullanacağım. Gül kurusunu kullanacağım. Sarıyı kullanacağım. Daha devam edeceğim yerleri var. Size çiçeğin yapılışını göstereyim şimdi. Alt kat ipimle çalışıyorum. Mulin ipliklerimin alt katıyla çalışıyorum. Burada çiçeği şu kısımda yapmak istiyorum. Yeni bir çiçeğimi bu kısımda yerleştireceğim. Dolayısıyla iğnemi aşağıdan yukarıya kumaşımın yüzüne çıktım ve minik bir mesafeden batarak ipimin bulunduğu kısma geldim. Yine bir rokoko çalışması yapacağım. Bunun için buraya, bu arada cebim çok ufak parça olduğu için kasnağı takmadım. Eğer kesmeden çalışırsanız, kumaşı kesmeden önce deseni çalışırsanız kasnakla çalışabilirsiniz. Şimdi iğneme 20 tane soldan sağa 20 tane ip doluyorum. Ve boncuklarıma dikkatli bir şekilde, yani ilmekçiklerime dikkatli bir şekilde çektim. Burada bir yuvarlak oluşturuyorum. Bu çiçeğimin bir yaprağı oldu. Hemen dibine battım. Gördüğünüz gibi. Hemen yine yanından çıkıyorum. Dibinden battım. İpimin yanına geliyorum. 20 tane sargımı yapıyorum. Şu şekilde düzelttim. 2 parmağımın arasında tutuyorum. İğnemin arkasından yavaşça itekleyerek geçirdim. İlmeklerimi elimin arasında tuttum, parmaklarımın arasında. İpim bitene kadar çekiyorum. İpin bittiği noktada yuvarlak bir şekil alması için ilmeklerimi sıkıştırdım. İlk yaptığım yuvarlağın yanına bir tane daha yuvarlak yaptım. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Şurada çiçeğin bir göbeği olduğunu düşünün ve 5 tane etrafına tanecik yapacağım. 3. kanadımı yapacağım. Hemen çok az küçük bir mesafeden battım. İpimin yanına geldim ve 20 tane sargımı yapıyorum. Parmaklarımın arasında tutuyorum. İlmeklerimi iğnemin arkasından usul usul itekleyerek çıkarttım. Giriş çıkışlarım aynı noktada olduğu için rokoko düğümcüklerim yuvarlak bir şekil alıyor. 4. yaprağımı yapacağım. Son yaprağımı yapacağım. Bu kısımda çok sıkı sarmayın. Eğer çok sıkı sararsanız iğneden çıkartmakta zorlanırsınız. Beşinci kanadımı da bitirdim. Güzelce sıkıştırdım. Bu işte ben biraz doğaçlama çalışıyorum. Çiçekleri bana güzel görünen şekilde yerleştirmeye çalıştım. Cebin üzerinde. Bu bir elbisenin cebi olacak. Çocuk elbisesinin. Öncelikle çiçeğimin ortasına sarı tohum yapmak istiyorum. O yüzden sarı ipimi taktım. Bir tane tohum yapmak istiyorum. 2 tane doladım. Bakın. Sağ elimde iğnem. İpimi sol elimle tutuyorum. İğnemin üzerinde 2 tane doluyorum. Aynı noktaya batıp
iğnemin üzerinde sıkıştırdım ipliğimi ve usulca aşağıya geçiriyorum. Bu gördüğünüz tohum. Buraya 6-7 tane tohum yapacağım. Bu şekilde çiçeklerimin ortasını tohumlarını da yapıyorum. Şimdi size yeşillerini de yapmayı göstereyim. Uygun gördüğüm yeşil ipimden takıyorum. Şimdi yine doğaçlama tekniğiyle çiçeğimin yaklaşık 1,5 santim üzerinden çıktım. Bakın burada iğne tekniğiyle balık sırtı bir görünüm vermek istiyorum. Daha evvelki videolarımda iğne tekniğini, tohum işini zaten göstermiştim. Burada tasarladığım, çizdiğim bir desenim yok. Biraz rastgele çalışıyorum. Bakın burada kırık dal tekniği uygulayacağım. Bir noktadan çıktım 1 santim kadar üstünden. Çiçeğimin altına doğru batıyorum. Uzun bir ilmek oldu. Şimdi dalımı yatırmak istediğim taraftan çıkarttım iğnemi ve ipimi bu tarafa doğru alarak hemen dibinden battım. İlmeğimi biraz kırık bir görüntü verdim. Biz buna kırık dal tekniği diyoruz. Şimdi şuradan bir tane daha yapıyorum bunu. Bakın şöyle batıyorum. Ben bu ilmeğimi şu tarafa doğru çekmek istiyorum. O yüzden sola doğru iğnemi çıkarttım. Yapmış olduğum ilmeğimi bu tarafa doğru çektiriyorum. Çıkmış olduğum ipimin hemen dibinden batırıp dalımı o tarafa doğru yatırıyorum. Burada bir tane balık sırtı bir yaprak yapalım. Bakın düz bir tane çubuk aldım. Yaptığım çubuğun sol biraz altından çıkıyorum. Orta kısmına battım. Yaptığım çubuğun sağından çıktım dibinden. Ortaya battım. Bir yaprak görüntüsü vermek istiyorum. Yine soldan çıktım. Ortada birleştirdim. Sağdan çıktım. Ortada birleştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ufak bir yaprak çalıştım buraya. Şurada yapmış olduğum tohumun hemen yanından çıkarttım yeşil ipimi. Diğer yanına battım. İki ipimin ortasından çıktım iğnemi ve çiçeğimin dibine doğru bir yeşil dal yaptım bu şekilde. Dediğim gibi bu nakış aslında doğaçlama çalışmaya çok müsait. Şuradan da bir tane yine bu şekilde uzun bir dal yapalım. Bunların uçlarına da pembelerimizden tohum işi çalışalım. Bakın yine bunu bu tarafa doğru yatırıyorum. Şu anda yeşilimi de buraya aldım. Daha devam edeceğim. Şimdi ben şu kısma bir tane daha böyle gül kurusu renginden, hatta gül kurusunu böyle koyabiliriz.
Bir de sarı renkten bir çiçek daha çalışacağım. Çalışmam bittiği zaman size tekrar göstereceğim.